Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Deniz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz bulduk. hocam. Nasılsınız Merhaba, hocam? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum ve herkesin sıkıntı çektiği bir konudan başlıyorum. Evet. Kilo, obezite. Obezitenin cerrahideki yeri nedir? Şöyle anlatalım. Kısaca hemen bir obeziteden bahsetmiş olalım. Obezite dediğimiz zaman aklımıza vücutta fazla miktarda yağ dokusu birikimi geliyor. Hepimizin de bildiği üzere. Bunun derecelendirmeleri var ve bu derecelendirmelere göre de bizim obezite cerrahisi planladığımız bir grup hastamız oluşmuş oluyor. Buna da vücut kitle indeksi diyoruz. Herkes artık biliyor. Vücut kitle indeksi değeri 35'in üzerine çıktığı zaman, yani boy ve kiloya göre aldığımız bu değer 35'in üzerine çıktığı zaman artık obezite cerrahisi gündeme gelmiş olmaya başlıyor. Ve morbid obezite dediğimiz 40 üzeri değerlerde de artık obezite cerrahisi devreye girmiş oluyor mutlaka. Çünkü hepimiz biliyoruz artık, oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Tabii ki mutlaka hastamızın daha önceden bu kiloyu kendi iradesiyle vermeyi denemesi ve başarılı olamama halini gözetmiş oluyoruz ki bu oranda gerçekten oldukça düşük. Çünkü belli bir hormonal kaskata girdiği için obez hastalarımız belli kilodan sonra kilo verme süreci tek başına genellikle mümkün olmuyor. Evet. Peki hocam, obezite cerrahisinin tipleri nelerdir? Obezite cerrahisinde klasik standart kullandığımız iki tane ana amiral gemisi var. Bunlardan bir tanesi tüp mide ameliyatı ve en sık yaptığımız ameliyat. Diğer tarafta da gastrik bypass ameliyatı var. Şimdi gastrik bypass ameliyatında hem bir kısıtlayıcı etki, yani gıda alımını kısıtlayan bir etki söz konusu, aynı zamanda emliğin bozukluğu da yapmış oluyor. Tüp mide ameliyatında da sadece bir kısıtlayıcı etki ve bununla beraber de bir hormonal etkiyle etkisini göstermiş oluyor. Fizyolojiyi bozmaması açısından tüp mide ameliyatı bizim de kendi ekibimizle birlikte yaptığımız en fazla ameliyat, ama gastrik bypass ameliyatı da çok uzun yıllardan beri sonuçlarını bildiğimiz bir ameliyat ve gayet iyi bir ameliyat. Hastaya, kişiye göre, hastanın özelliklerine göre bu ameliyat tiplerinden mutlaka birini seçiyoruz. Tabii ki varyasyon ameliyatlar da var ama bizim ana branş olarak kullandığımız iki ameliyat tipi kısıtlayıcı olarak tüp mide ameliyatı, sleeve gastrektomi, kısıtlayıcı ve emilin bozukluğu yapan da gastrik bypass ameliyatı. Hocam bahsettiğiniz tüp mide ameliyatları ve gastrik bypass'tan bahsettik. Peki biz bu iki ameliyatı hangi grup hastalarda ya da neye göre tercih ediyoruz? Evet, burada hastamızı öncelikle çok iyi tanımamız gerekiyor. Onun kilo alma sürecini, serüvenini çok iyi dinlememiz gerekiyor ve buna göre karar vermemiz gerekiyor. Örneğin çok klasik olarak hastada bir reflü varsa, çok şiddetli bir reflü ise biz tüp mide ameliyatı yaparsak bu hastamıza ameliyat sonrası dönemde evet kilo verecektir. Ama reflüyle baş etmek zorunda kalacaktır, uğraşacaktır ve bu da onun hayat konforunu bozacaktır ve bizim de ikincil bir ameliyata ihtiyaç duymamızı belki de sağlayacaktır. Böyle bir durumda onun yerine gastrik bypass ameliyatı yapıyoruz ki hem reflüden kurtaralım hem kilodan kurtaralım diye. Bunun yanında diyabet bizim için oldukça belirleyici bir faktör. Her iki ameliyat tipi de diyabete oldukça etkili ama biz biliyoruz ki gastrik bypass ameliyatı diyabet üzerinde daha etkili. Buradan şunu söylemiyorum tabii, gastrik bypass ameliyatı şeker ameliyatı değildir. Obez hastada diyabet varlığında bundan bahsediyorum. Eğer böyle bir durumda birazcık da kontrolsüz diyabeti varsa yine gastrik bypass ameliyatına kayıyoruz. Hasta karbonhidratlarla beslenme alışkanlığı çok fazla ve bu yeme bozukluğu haline artık ilerici de dönüşmüşse yine gastrik bypass ameliyatı tercih ediyoruz. Bunun dışındaki diğer tüm durumlarda ön planda biraz önce de söylediğim gibi fizyolojiyi de korumamız adına tüp mide ameliyatı, yani gastrik sleeve ameliyatını öncelikli tercih etmiş oluyoruz. Peki hocam, obezite cerrahisi sonrasında tekrar kilo almak mümkün olabiliyor mu? Evet, mümkün. Biraz önce söylediğim gibi bu hastalarımızda maalesef yeme bozukluğu dediğimiz bir durum söz konusu ve bunun birçok nedeni var. Psikolojik, yaşadıkları ortam, sosyal hayatları gibi birçok faktör bunu tetikliyor ya da besliyor. Böyle olduğu zaman
tüp mide ameliyatı ya da gastrik bypass ameliyatı, yani herhangi bir bariyatrik prosedür uygulanmış hastalarda tekrar kilo alımı uzun vadede, yani ortalama 5 yıllık süreçte mümkün. Yüzde kaç oranında? %5 oranında. Bu da sleeve ya da bypass olmasına göre değişen oranlarda. Tüp mide ameliyatı sonrası daha sık görürken bypass ameliyatında birazcık daha az görüyoruz. Ama her iki ameliyat tipi içinde mümkün. Biz de kendi ekibimiz olarak yoğun bir hasta portföyüyle uğraşıyoruz. Aylık ortalama 100 kadar ameliyatımız var ve bizim de serimiz hemen hemen dünya ortalamasına benzer. %5-10 arası kilo alımı mümkün. Bu hastalar için işte onları çok iyi tanımak, onların daha önce yaptığı hataları onlara iyi anlatmak bu ihtimallerin hepsini azaltıyor ve yakın takip. Mutlaka biz ekibimizle birlikte bütün hastalarımızı diyetisyenlerimiz, koordinatörlerimizle birlikte yakın takip ediyoruz ki bu ihtimali minimum hale getirelim diye. Hocam bahsettiniz aslında ama tüp mide ya da bypass gastrektomiden bunlarda revizyon cerrahisi gerekebiliyor mu? Ya da revizyon cerrahisi dediğim şey çok ayrı bir şey mi? Evet, revizyon cerrahisi dediğimiz zaman şöyle kabaca şöyle söylemek lazım. Daha önce bir bariyatrik prosedür geçirmiş hastaya yeniden bir ameliyat ihtiyacı doğuyor ise biz burada revizyon cerrahisinden bahsediyoruz. Örneğin tüp mide olmuş bir hasta, diyelim ki en sık nedeni de bu zaten. Biraz önce söylediğimiz gibi yeniden kilo alımı söz konusu oldu. Ameliyattan 5 yıl geçti, 10 yıl geçti, her neyse tekrar hastamız obez bir birey haline geldi. Burada revizyon ameliyatı devreye giriyor. Ya da örneğin biraz önce yine aslında bir miktar bahsettik. Hastanın şiddetli reflüsü gelişti. Burada revizyon cerrahisi tekrar devreye girmiş oluyor ya da bypass ameliyatı yaptık, bir takım problemler oldu. Revizyon cerrahisi dediğimiz zaman daha önce bir bariyatrik cerrahi öyküsü olan hastaya müdahale etmekten bahsediyoruz. Burada yapacağımız müdahaleler son derece önemli. Çünkü hastamız daha önce biz ya da bir başkası tarafından ameliyat edilmiş ve bu hastaların tekrar ameliyatları, revizyon cerrahisi oldukça kritik ve oldukça tecrübeli ellerde yapılması gereken cerrahiler. Çünkü her hastanın olduğu ameliyata göre bir takım özellikleri oluyor ve ameliyatın da zorlukları olabiliyor. Ama biz kendi özelimizde haftada ortalama 5 civarında revizyon ameliyatı yapıyoruz. Genel yaklaşımımız şu: eğer hasta daha önce sleeve gastrektomi, tüp mide ameliyatı olmuşsa mutlaka onu çok önemli bir sebep olmadıktan sonra bypass ameliyatına çeviriyoruz. Yani bir emilim bozukluğu da ekliyoruz. Ya da tüp mide sonrası reflü geçirmişse yine bunu anti-reflü ameliyatı olan gastrik bypass ameliyatına çeviriyoruz. Eğer gastrik bypass ameliyatı olmuşsa burada durum birazcık daha komplike. Burada da durumu iyice tetkik ediyoruz. Hastanın problemini, kilo almasının nedenini takip ediyoruz, değerlendiriyoruz. Ya poş küçültücü bir işlem yapıyoruz ya da distalizasyon dediğimiz emilim bozukluğu miktarını artıracak bir işlem yapıyoruz ya da bunun her ikisini birlikte yapıyoruz. Sonuçta bu anlattıklarımın hepsi gerçekten oldukça komplike, tecrübe gerektiren işlemler. O yüzden de bu işleri çok fazla yapan, haşır neşir olan gruplarca yapılması oldukça uygun ve önemli. Çünkü tecrübe hastaya önemli diyebiliriz. Evet, hastaya genellikle çünkü son dokunuşu olmuş oluyor bu. Revizyonu artık biraz zor durumda. Her seferinde risk biraz daha artıyor zaten. Tabii ki mutlaka daha önce hiçbir işlem yapılmamış bir hastanın anatomisiyle ameliyat görmüş bir hastanın anatomisi sizin de tahmin edeceğiniz üzere oldukça farklı. Peki hocam, yutulabilir mide balonu nedir? Avantajları nedir? Biraz bunlardan bahsedin. Tabii ki. Şimdi yutulabilir mide balonu bizim son dönemde özellikle oldukça tercih ettiğimiz, daha önceden endoskopik balonlar, gastrik balonlar uyguluyorduk sıkça. Ama sonrasında bu yutulabilir balonun ortaya çıkmasıyla birlikte buna döndük. Neden? Çünkü işlem gerçekten de kolay ve bir program halinde hastalarımıza sunabildiğimiz bir şey. Bu ne demek? Hastamız daha önce endoskopi ile yaptığımız balon işlemini hiçbir endoskopi gerekmeden, dolayısıyla anestezi gerekmeden rahatlıkla bir küçük kapsülü yutarak bizim gözetimimizde bir hastane koşullarında elbette, çünkü radyolojiyle bunu tetkik ediyoruz, kontrol ediyoruz işlemin doğruluğunu, yapabildiğimiz bir yöntem. Böyle de olduğu için bizim de son dönemde sıklıkla başvurduğumuz, ameliyat etmeyeceğimiz hastalarda başvurduğumuz bir yöntem. Kabaca kimlere yapıyoruz?
Konuşmamızın başında söylemiştim, vücut kitle indeksi bizim için önemli bir kriter. Vücut kitle indeksi fazla kilolu, yani 27 civarından başlayıp birinci derecede obezite dediğimiz grup olan, yani 30-35 aralığına, özetle vücut kitle indeksi 27-35 aralığında olan hastalarımızda ameliyat etmeden önce tercih ettiğimiz bir yöntem. Tekrar şöyle kabaca özetlemiş olayım. Endoskopi gerekmiyor. Hasta gelip kapsülü yutuyor, sonra biz o balonu şişirme işlemi yapıyoruz. Röntgende bunu her seferinde teyit ediyoruz ve ortalama 15 dakikada hastamızın işlemini bitirmiş oluyoruz. Tabii ki bize soruluyor, hemen işe gider miyim, şöyle mi böyle mi? O kadar da değil. Bir 3 gün bulantıları, sonuçta midede bir hacim oluşmuş oluyor balondan dolayı. Bir 3 gün mutlaka istirahat etmelerini öneriyoruz. Ama işlem gerçekten kolay ve etkili. Bu bir tablet yutturuyoruz dediniz. O herhangi bir sindirim sistemine karışmıyor ve erken dönemde müdahale edilmesi gerekiyor değil mi? Şimdi kapsül, aslında içinde bu kapsülün balon var. Ama bu sıkıştırılmış ve bir kapsül haline getirilmiş. Bu kapsülü hastamız yutuyor. Yuttuğu zaman biz onun midesinde olduğunu röntgenle teyit ettikten sonra bunu kendine özel sıvısıyla şişirme işlemini yapıyoruz ve bu kapsül dolayısıyla açılmış oluyor. Ve biz onu şişirdikçe belli bir hacme geliyor ki bu 550 cc dediğimiz hacim, yaklaşık bir avucumuzu dolduracak kadar bir hacim burada kalmış oluyor. Ve balonun tekrar teyidini yaptıktan sonra, şişirme işlemi tamamladıktan sonra midede doğru lokalizasyonda bulunduğunu görmüş oluyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bunun bir süresi var. Çünkü biz bunu endoskopiyle yapmadık zaten ve dolayısıyla da endoskopik balonlar gibi çıkartmayacağımız için kapsül yapısı 4-6 ay mide asidine dayanabiliyor. Ama bu süreçten sonra yavaş yavaş eriyor ve yok olup doğal yollarla atılıyor. Yani hiçbir işlem yapmadan 4-6 ay süreyle bu etkinin sürdüğünü biliyoruz. Zaten de programla hastamızın her tartılına yakından takip ederek hastamız için iyi bir süreç yakalamış oluyoruz. Özellikle bu dönemde de bizim hastalarımız oldukça sık tercih eder oldu. Malum yaz geliyor ve kolay uygulanabilir bir yöntem. 4-6 aylık hedef yaz dönemine denk geldiği için oldukça sık şu anda biz de yapıyoruz. Çok çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık hocam. Biz de çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Deniz ile obezite ile ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.